Bizi duyuyor musun? Hayatın ne olduğunu bildiğimizi sanıyoruz. Biyoloji dersleri bize düşmanlarımızı öğretti. Dedi ki bakteriler var. Onları antibiyotiklerle öldürebiliriz. Virüsler mesela. Onları aşılarla durdurabiliyoruz. Mantarlar, parazitler. Hepsinin bir DNA'sı, bir amacı, yaşayan bir kalbi veya genetik bir kodu var. Onlar canlı çünkü ve bir şey canlıysa onu öldürebilirsiniz ya da durdurabilirsiniz. Peki ya düşmanınız canlı değilse, ya düşmanınızın bir DNA'sı yoksa mesela, bir planı, bir amacı, hatta bir hücresi bile yoksa, radyasyon onu durduramıyorsa, kaynatmak, dondurmak, asite atmak ona işlemiyorsa ve en korkuncu, bu düşman uzaydan veya bataklıktan gelmediyse, o zaten senin içindeyse, bugün biyolojinin kurallarını yıkan, ölümü alt eden ve bilim insanlarını 10 yıllarca çaresiz bırakan bir kabustan bahsedeceğiz. Bir virüs değil, bir bakteri bile değil. O biyolojik bir yazılım hatası. O temas ettiği her şeyi kendisine benzeten durdurulamaz bir zincirleme reaksiyon. Bilim dünyası onlara priyonlar diyor. Ama siz onları hak ettikleri isimle tanıyacaksınız. Zombi proteinler. Arkanıza yaslanın çünkü bu hikaye Papua Yeni Gine'nin sisli dağlarında yamyam kabilelerle başlayıp İngiltere'nin modern çiftliklerine, oradan da uykunun ölümcül bir işkenceye dönüştüğü genetik bir lanete uzanacak. Bugün kendi beyninizin size nasıl ihanet edebileceğini göreceksiniz. Yıl 1957. Dünyanın en izole bölgelerinden biri Papua Yeni Gine'nin dağlık arazileri. Burada yaşayan Fore halkı modern dünyadan tamamen kopuktu. Ancak onları ziyaret eden Avustralyalı doktorlar ve antropologlar tüyler ürpertici bir manzarayla karşılaştılar. Kabilenin kadınları ve çocukları garip bir hastalığın pençesindeydi. Veriler buna kuru diyordu. Kendi dillerindeki anlamı korkudan titremek. Durdurulamaz bir kahkaha krizi. Hastalar vücutları eriyip giderken, yürüyemez, yemek yiyemez hale gelirken bile kahkahalarla gülüyorlardı. Bu yüzden dış dünya buna gülen ölüm adını takmıştı. Bilim insanları şaşkındı. Genetik miydi? Hayır. Çünkü sonradan kabileye katılanlarda bile görülüyordu. Bir mikrop muydu? Hastalardan alınan kan örneklerinde hiçbir bakteri, hiçbir virüs, hatta hiçbir parazit bile bulunamıyordu. Sanki insanlar görünmez bir hayalet tarafından öldürülüyordu. Doktor Carleton Gaydusek bu gizemi çözmeye ant içmişti. Ve cevabı bulduğunda bu cevap midesini en az hastalığın kendisi kadar bulandıracaktı. Fore kabilesinin ölülerine duyduğu saygıyı göstermek için uyguladığı korkunç bir ritüel de vardı. Endokamyalizm, yani ölülerini yemek. Fore inancına göre ölen kişinin yaşam gücünü serbest bırakmak yerine onu ailenin içinde tutmak gerekiyordu. Erkekler ölen kişinin kaslarını yiyordu, savaşçı güçlerini almak için. Kadınlar ve çocuklar ise geriye kalanları yiyordu. Beyin ve sinir dokularını mesela. Gaydusek bağlantıyı kurmuştu. Hastalık ölülerin beyninden o beyni yiyen canlılara geçiyordu. Ama sorun şuydu: bu beyinler pişiriliyordu. Ateş, bilinen her türlü bakteri ve virüsü öldürmeliydi. Bu şey her neyse ateşe dayanıklıydı. Radyasyona dayanıklıydı. Formaldehite bile dayanıklıydı yani. Bu canlı olamazdı çünkü canlı olan her şey ölürdü. Ölmeliydi ya da. Ama bu şey ölmüyordu. Kuru hastalığının gizemini çözmek için biyolojinin en temel taşına, aslında proteinlere inmemiz gerekiyor. Vücudunuzu bir bina gibi düşünün. Proteinler bu binanın tuğlaları, çimentosu, elektrik tesisatı ve işçileridir. DNA'nın sadece bir mimari plandır. İşi yapanlar aslında proteinlerdir. Ancak bir proteinin işini yapabilmesi için sadece doğru malzemeden yapılmış olması yetmez. Doğru şekle sahip olması gerekir. Tıpkı bir anahtarın kilidi açması için doğru girinti ve çıkıntılara sahip olması gerektiği gibi. Proteinler de üretim bandından çıktıktan sonra saniyenin milyonda biri kadar bir sürede kendi üzerlerine
katlanarak o mükemmel 3 boyutlu şekli alırlar. Şimdi bu katlanma durumu, folding durumu doğanın en hassas danslarından biri. Normalde beyninizde prion proteini, PRP adı verilen görevi hala tam olarak çözülememiş ama sinir hücrelerini koruduğu düşünülen masum proteinler vardır. Bunlar sağlıklı, mutlu, işini yapan vatandaşlar gibidir. Ama bazen istatistiksel bir imkansızlık gerçekleşir. Mesela bir protein yanlış katlanır. Sadece şekli bozulur. Kimyası aynıdır, atomları aynıdır ama sadece şekli yanlıştır. Normalde vücut bu hatalı üretimi hemen yok eder. Çöpçü hücreler gelir ve onları parçalar ama prion dediğimiz bu anomali biraz farklıdır. O parçalanmaya karşı direnişlidir. O yok edilemez ve daha kötüsü o ikna edicidir. Evet, en kötüsü de bu. Yanlış katlanmış bir prion sağlıklı bir proteine dokunduğunda onu da kendisi gibi yanlış katlanmaya zorlar. Evet, bu bir enfeksiyon değildir. Bu aslında bir ikna sürecidir. Bir domino taşı devrilir ve yanındakini devirmeye devam eder. Bu olay beyninizde başladığında geri dönüş yoktur. Priyonlar birikir ve nöronlarınızı içten içe doldurur. Hücreler patlar. Beyninizde mikroskobik delikler açılır. Beyin dokusu bir sünger haline gelir. Zaten tıp literatüründe buna da süngerimsi beyin hastalığı deniyormuş. Düşünebiliyor musunuz yani? Sizi hasta eden şey bir mikrop değil, sizi hasta eden şey kendi proteininizin şekil değiştirmiş hali. Yani sizi öldüren şey aslında sizsiniz. Papua Yeni Gine'deki o ilkel kabileye bakıp onlar yamyamdı bize bir şey olmaz diyebilirsiniz. İşte biz medeniyiz. Biz birbirimizi yemiyoruz kardeşim. Biz süpermarketlerden alışveriş yapıyoruz. Biz güvendeyiz mı acaba? 1980'lerin sonunda İngiltere'de inekler tuhaf davranmaya başlamıştı. Sanki agresifleşiyorlardı, denge kaybı yaşıyorlar ve sonunda çaresizce yere yığılıyorlardı. Çiftçiler buna deli dana hastalığı, mad cow disease, BCE demişlerdi. Bilim insanları bu ineklerin beyinlerini incelediklerinde o tanıdık manzarayı gördüler. Süngerleşmiş, delik deşik olmuş beyinler. İşte bu o prion hastalığıydı. Ama ot yiyen ineklerde bu nasıl ortaya çıkmıştı? Cevap aslında endüstriyel tarımın karanlık yüzünü bize gösterecekti. Tıpkı Fore kabilesi gibi biz de inekleri yamyam yapmıştık. Daha hızlı büyüsünler, daha çok protein alsınlar diye ölen koyunların ve ineklerin kemikleri, etleri öğütülüp et ve kemik unu olarak diğer ineklere yedirilmişti. Doğanın kanunu aslında karşı gelmiştik ve doğa intikamını alıyordu tabii ki. Hükümetler önce halkı sakinleştirdi. Bu hastalık insana geçmez dediler. Bakanlar kameralar karşısında çocuklarına hamburger bile yedirdi. İngiliz sığır eti güvenlidir dediler. Ama yanılıyorlardı. 1990'ların ortasında genç insanlar bir anda ölmeye başladı. Depresyon, halüsinasyonlar ve ardından kaçınılmaz son. Bu yeni hastalığa Variant Creutzfeldt ya da Jakob hastalığı denmişti. Bu deli dananın insana geçmiş haliydi. O hamburgeri yediğinizde o bozuk prion proteinini midenize indiriveriyordunuz. Mideniz tabii onu sindiremiyordu. Kana karışıyordu. Sinsice beyninize ulaşıyor ve orada ilk taşı deviriyordu. Ve en korkunç kısım ne biliyor musunuz? Kuluçka süresi. Evet. Bir prion hastalığının belirti vermesi 10 yıl, 20 yıl hatta 50 yıl bile sürebilir. Belki de 90'larda yediğiniz o ucuz sosisli sandviçteki prion şu an beyninizin derinliklerinde sessizce, sabırla ve sinsizce çoğalıyor. İşte bunu bilemeyiz. Priyonların sadece yemekle bulaştığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz aslında. Bazen lanet genlerinizde de gizlidir. Dünyada o kadar nadir, o kadar korkunç bir hastalık var ki korku filmi senaristleri bile bunu hayal edemezdi. Ölümcül ailesel uykusuzluk. Fatal Familial Insomnia. FFI. Dünya üzerinde sadece 40 kadar ailede bulunan lanetli bir gen. Bu insanlar hayatlarını normal bir şekilde yaşarlar. 30'larına, 40'larına, bazen 50'lerine kadar her şey yolundadır. Ama işte bir gün basit bir uykusuzluk başlar. Strestendir dersiniz ama uyuyamazsınız. Ertesi günde uyuyamazsınız. Sonraki haftada uyku hapları işe yaramaz. Anestezi işe yaramaz. Beyninizdeki talamus bölgesi, uykuyu düzenleyen şalter olan o bölge priyonlar tarafından yavaş yavaş kemirilmektedir. Çünkü şalter açık kalmıştır ve asla kapanmaz.
Aylar geçer, rüya ile gerçek birbirine karışır. Hasta uyanıkken rüya görmeye başlar. Halüsinasyonlar başlar, vücut tükenir, zihin parçalanır ama bilinç en sona kadar açık kalır. Kendi delirişinizi, kendi tükenişinizi saniye saniye izlersiniz. Ve sonunda hiç uyumadan geçen 6 ila 30 ayın ardından ölüm bir kurtuluş olarak gelir. Bu biyolojinin bize oynadığı en acımasız oyundur. Ve sebebi sadece tek bir amino asidin yanlış yerde durmasıdır. Düşünün yani milyarlarca kodun içinde tek bir harf hatası. Priyonlar bize ne anlatıyor? Bize yaşamın ne kadar kırılgan bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu hatırlatıyorlar aslında. Bedenimizin trilyonlarca mükemmel işleyen mekanizmanın bir mucizesi olduğunu ama bu mekanizmanın tek bir yanlış katlanmayla kaosa sürüklenebileceğini gösteriyorlar. Onlar canlı değil, onlar ölü de değil. Onlar biyolojinin gri alanında varoluşun sınırında bekleyen hayaletler. Virüsleri yendik, bakterileri bile dize getirdik yeri geldi ama priyonlar, onlar hala yenilmezliğini korumakta bu arada. Şu an için bilimlerinde herhangi bir tedavisi yok, bir aşısı yok. Sadece doğanın bu garip hatasına duyulan korku ve saygı var. Belki de evren bize biyolojik kibrimizin sınırlarını hatırlatmak için priyonları bıraktı. Her şeyi kontrol edemezsin demek için. Bu gece başınızı yastığa koyduğunuzda rahatça uyuyabilmenin beyninizdeki proteinlerin o sessiz mükemmel dansının bir hediyesi olduğunu unutmayın. Çünkü o dans bir kez bozulursa müzik bir daha asla susmayabilir.